Genellikle fiziksel sınırları düşündüğümüzde kurallar çok nettir ve pek değişmez. Yani bir insanı havasız, karanlık ve daracık bir metal kutuya kapatırsan, biyolojinin o katı kanunları saniye saniye işlemeye başlar. Kesinlikle öyle. Oksijen seviyesi düşer, karbondioksit artar Hı hı. ve sinir sistemi anında alarm verir. İnsan bedeni çevresel koşullara son derece bağımlı ve kırılgan bir makine aslına bakarsan. Evet, panik başlar ve eninde sonunda beden pes eder. Bu çok kesin bir denklemdir. Hani bir yerin kesildiğinde kanaması gibi son derece somut ve öngörülebilir bir şey. Tabii, vücut ısısı, oksijen, su, yani bu parametrelerdeki ufak bir sapma bile sistemin çökmesi için yeterli oluyor. Biyolojik sınırlar aşıldığında bilincin de tamamen kapanmasını bekleriz normalde. Ama işte tam bu noktada o kesin denklemin bozulduğu inanılmaz bir gri alana adım atıyoruz. Bedenin hapsedildiği, oksijenin tükendiği o metal kutuda zihnin hayatta kalmak için kuralları baştan yazdığı anlar var. Evet, çok çarpıcı anlar bunlar. Kesinlikle eminim sen de yani dinleyicimiz de bu akıl almaz zihinsel sınırı merak ediyordur. Bugün masamızda tam da bunu belgeleyen oldukça sarsıcı ve tarihi bir metin var. Mehdi Zana'nın Belge Yayınlarından çıkan ve Ragıp Zarakoğlu'nun ön sözüyle sunulan Sevgili Leyla, Uzun Bir Sürgün Doğu Gece adlı kitabından bazı bölümleri derinlemesine inceliyoruz. Tabii, metnin detaylarına girmeden önce bence meseleye hangi pencereden baktığımızı netleştirmekte çok büyük fayda var. Çok haklısın, bu önemli. Masamızdaki bu kaynak, Türkiye siyasi tarihinin oldukça yoğun, karmaşık ve acılarla dolu bir dönemine ait. İçinde ağır travmalar, işkence iddiaları ve keskin ideolojik çatışmalar barındırıyor. Hı hı. Ancak dinleyicilerimiz şunu bilmeli, bizim buradaki odak noktamız kesinlikle siyasi bir taraf tutmak veya ideolojik eylemleri onaylamak değil. Biz sadece bir insan uçuruma itildiğinde psikolojisi nasıl işler, travmayla nasıl başa çıkar, bunu inceliyoruz. Yazarın kendi kaleminden aktardığı bu tarihi tanıklığı tamamen dayanıklılık ve insan zihni bağlamında ele alacağız. Aynen öyle. İnsan sınırlarının uçlarını anlamaya çalışıyoruz aslına bakarsan. Bu incelemenin asıl misyonu bir dayanıklılık anatomisi çıkarmak. Olayın merkezinde Mehdi Zana var. Kendisi 1940 Silvan doğumlu. Hayata bir terzi olarak başlıyor. Evet, terzilik o dönem için önemli bir detay. Hı hı. Sonrasında 1978'de Diyarbakır Belediye Başkanı oluyor. Hayatının ilerleyen yıllarında defalarca tutuklanıyor ve kendisine verilen 42 yıllık cezanın 15,5 yılını hapishanelerde geçiriyor. Çok uzun bir süre. Kesinlikle. Yalnız Zarakoğlu'nun ön sözünde benim çok ilgimi çeken bir şey var. O dönemin doğusundaki terzilerden bahsediyor. Hani Fatsalı Terzi Fikri ya da Mısırlı İdris gibi isimleri anarak bu insanların sadece elbise diken esnaf olmadığını söylüyor. Bir nevi aydınlanma işlevi görüyorlar. Aynen öyle. Bir terzi dükkanından bir siyasi figür çıkması bana sosyolojik olarak çok güçlü geliyor. Şöyle düşünmek lazım. 60'ların, 70'lerin terzirhanelerini bugünün sadece takım elbise paçası ölçülen yerleri gibi görmemek gerek. O dönemde özellikle Anadolu'da terzihaneler ve berberler yerel birer forum gibidir. İnsanların toplandığı yerler yani. Evet, gazetelerin okunduğu, memleket meselelerinin tartışıldığı, insanların dertleştiği sosyal buluşma noktalarıdır buralar. Zana'nın siyasal bilincinin bu insan sirkülasyonunun tam ortasında şekillenmesi çok organik, çok anlaşılır bir durum. Halka tepeden inmek yerine onların kıyafetlerini dikerek gelişen bir politik dil var ortada. Peki bunu biraz açalım. Bu organik bağ kitabın formatına da yansımış gibi hissediyorum ben. Bak bu metin koskoca bir siyasi dönemi ve sürgünleri anlatıyor. Hı hı. Ama formatı resmi bir rapor ya da savunma metni değil. Kendisi de o dönem hapiste olan eşine yani Türkiye'nin ilk Kürt kadın milletvekili Leyla Zana'ya yazılmış upuzun kişisel bir mektup. Sevgili Leyla diye başlıyor. Kafama takılan şu, eğer bu kadar ağır bir tarihsel şiddete maruz kalıyorsan, bunu neden eşine yazdığın kişisel bir mektupla anlatırsın? Neden tarihe not düşmek için daha resmi bir format seçmezsin? Bunu daha büyük resimle bağdaştırırsak aslında psikolojik bir savunma mekanizması olduğunu çok net görebiliriz. Hapishanelerin özellikle de tecrit uygulayan yapıların temel amacı sadece bedeni hapsetmek değildir. Nedir peki? Bireyi sevdiklerinden, hatıralarından koparmak ve yalnızlaştırmaktır. Onu sadece bir sayıya dönüştürmek ister.
Zana'nın bu tarihi tanıklığı eşine yazılmış bir mektup olarak kurgulaması aslında o tecrit duvarlarını zihinsel olarak tamamen reddetmesidir. Vay canına, çok mantıklı. Zarakolu bunu çok güzel ifade ediyor, unutturulmaya çalışılan günlere içeriden bir tanıklık diyor. İkisi de hapiste, aralarında kalın duvarlar var ama o bu mektup aracılığıyla zihnini dışarı çıkarıp sevdiği kişiyle bir köprü kuruyor. Resmi tarihin o soluk diline karşı çok bilinçli, çok insani bir yanıt bu. İnanılmaz gerçekten. Öyleyse bu direnişin en sarsıcı gecesine, yani her şeyin koptuğu o anlara gidelim. Tarih 2 Ağustos'u 3 Ağustos'a bağlayan gece, saat gece 1 suları. Eskişehir Özel Tip Cezaevi. Evet, 17 nolu hücre. Ortada çok kritik bir durum var. Zana ve diğer mahkumlar açlık grevinin tam 35. günündeler ve bir anda M bloktaki 2 tünel bahane edilerek tüm cezaevine devasa bir baskın düzenleniyor. Burada bir saniye durup 35. günün insan fizyolojisi için ne anlama geldiğini kavramamız lazım. 35 gün aç kalmak sadece acıkmak değildir. Evet, hayal bile edemiyorum. Bedenin kendi kendini sindirmeye başladığı evredir bu. Yağ depoları tükenmiş, kas yıkımı çoktan başlamıştır, kan şekeri yerlerdedir, şiddetli baş ağrıları ve mide krampları vardır. Muhtemelen ayakta duracak enerjin bile kalmamıştır o noktada. Ve tam bu tükenmişlik anında zihinsel bir sis içindeyken askerler hücrelere dalıyor, her şey darmadağın ediliyor. Radyolar, kitaplar, albümler falan, hatta yazarın memleketinden, Siirt'ten gelen o çok sevdiği bıttım sabununa kadar her şeye el konuluyor. Askerler bir ganimet toplar gibi hareket ediyor. Metinde de tam olarak batan gemiden mal kaçırma misali diyor zaten. Askerlerin bu tavrını hani o yüzyıllar önce ganimet toplayan yağmacı Osmanlı askerlerine benzetiyor. Zihniyette hiçbir değişiklik olmamış diyor. Ama burada benim sana sormak istediğim kritik bir şey var. Dinliyorum. Bir fotoğraf albümünü almalarını falan belki anlarım da bir insanın sabununu elinden almanın mantığı nedir? Yani bir insanın sabununu televizyonuna almak fiziksel bir güvenlik önlemi olamaz bence. Bu psikolojik bir yıkım taktiği mi? Asla bir güvenlik önlemi değil zaten. Bu sosyolog Erving Goffman'ın bahsettiği o kimliksizleştirme sürecinin ta kendisidir. Hayatının her saniyesinin kontrol edildiği yerlerde dış dünyayla kurduğum bağ çok ince ipliklere bağlıdır. O bıttım sabunu sadece bir sabun değildir Zana için. Kokusuyla Siirt'tir, annesidir, geçmişidir. Cezaevinin o ölümcül kokusunu bastıran tek organik bağdır aslında. Onun vahşice alınması, metinde de dendiği gibi bir pasifleştirme operasyonudur. Sana, senin hiçbir özelin yok, senin bir geçmişin yok mesajı verilir. Kişiliği tamamen sıfırlama girişimidir. Anlıyorum. Ve o sıfırlanmış bedenleri alıp sürgün yolculuğu için o meşhur ring aracına bindiriyorlar. Eskişehir'den Aydın ve Nazilli'ye uzanan bir yolculuk. Kaynak metin bu aracın içini öyle bir tasvir ediyor ki okurken nefesin daralıyor resmen. Çok ağır bir atmosfer, evet. İçerisi kapkaranlık, kirpas içinde ve iğrenç bir koku var. Hava alacak tek yer, o da yan taraflardaki 30'a 10 santimetrelik açılmayan küçücük camlar. Mahkumlar ikişerli kelepçeleniyor. Zana, Cafer adında bir arkadaşıyla kelepçeli, zaten açlık grevinden çıkmışlar, sürekli kusuyorlar. Fiziksel çöküşün zirvesi diyebiliriz buna. Zana'nın da kronik bronşiti nüksediyor havasızlıktan. Boğazından incecik bir düdük sesi geliyor nefes almaya çalıştıkça ve yetmezmiş gibi bir de dışarıdan gelen aktif bir şiddet var. Elazığ'dan gelen Zafer Nakışoğlu adında bir binbaşı sürekli askerlere vurun, kırın, yırtın diye bağırıyor. Psikolojik terörü fiziksel işkenceyle harmanlamak bu işte. Seni havasız bırakmakla kalmıyor, dışarıdan gelen o yırtıcı sesle sinir sistemini sürekli alarm durumunda tutuyor. Bedenin bir saniye bile rahatlamasına izin vermiyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Tüm bu cehennemin ortasında havasızlıktan ölmek üzereyken adamlar askerlerin şaşkın bakışları altında slogan atmaya başlıyorlar. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek diye bağırıyorlar. Evet, çok çarpıcı bir an o. Bak, bunu anlamakta zorlanıyorum. Eğer ben havasızlıktan boğuluyorsam, bronşitim nüksetmişse yapacağım en son şey ciğerimdeki son oksijeni bağırarak harcamak olur. Acaba bu sloganlar sadece siyasi bir duruş mu, yoksa bedenin o an acıyı hissetmemesi için zihnin yarattığı psikolojik bir ağrı kesici falan mı? Burada büyüleyici olan şey tam olarak bu zaten.
Yüzeysel bakarsan evet, oksijeni boşa harcamak gibi görünür. Ama nörolojik ve psikolojik olarak olan biten çok farklıdır. Nasıl yani? Panik halinde ve havasız bir ortamda insan kısa, kesik, düzensiz nefesler alır. Bu kalp ritmini bozar ve paniği daha da arttırır. Ancak toplu halde ritmik bir şekilde slogan atmak nefes alışverişini senkronize eder, bir düzene sokar. İnanılmaz. Biyolojik bir savunma aslında. Aynen öyle. Daha da önemlisi acıyı bireysel olarak çekmek yerine o sesi duydukça bir grubun parçası olduğunu hissedersin. Metindeki o cümle çok kilit. Direncin yarattığı kuvvet iradeleri yenilmez kılmış durumda diyor. Bu endorfin salgılatır ve korkuyu bastırır. Biz buradayız, ruhumuz çökmedi demenin fiziksel halidir o slogan. Bu ortak acı aralarındaki dayanışmayı da acayip bir seviyeye çekiyor. Zana ve kelepçeli olduğu arkadaşı Cafer'in durumunu düşün. Cafer Zana'nın boğazından gelen o düdük sesini duyuyor ve tek eliyle o küçücük camın etrafındaki lastiği sökmeye çalışıyor. Sadece 1 milim hava girsin diye. O camın söküldüğü ve içeriye ilk rüzgarın sızdığı o ilk an. Zana o anı kızına sarıldığı ana benzetiyor. Ona benzer bir sevinçti diyor. Bir yudum kirli havanın insanın çocuğuyla kucaklaşmasına eşdeğer hale geldiği korkunç bir yoksunluk bu. Maalesef. Ama o rüzgar yetmiyor tabii. Araç Ege sıcağında fırına dönüşüyor. Ve işte nefesin tamamen kesildiği o anlarda zihin mekanı ve zamanı terk ediyor. Zana'nın zihni geçmişin derinliklerine, tarihin çok karanlık sayfalarına doğru bir yolculuğa çıkıyor. Çünkü fiziksel acı tahammül edilemez sınırları aştığında beyin disosiye olur. Zana'nın o tarih sayfalarına dolaşması yaklaşan ölüme karşı zihinsel bir kalkan arayışıdır aslına bakarsan. Ama o kalkan o kadar karanlık ki, mesela yolculuk uzadıkça 1971 Afyon sürgününe gidiyor aklı. 80 yaşındaki Halil Çiftçi'yi hatırlıyor. Adamcağız hakim sürekli Afyon dedikçe orayı Kürdistan sınırında bir karakol sanıyor Türkçe bilmediği için. Trajikomik bir dil izolasyonu örneği. Evet. Sonra zihin daha da geriye 1937 Sason isyanına sıçrıyor. Selimi Hererzi'nin ağzından duyduğu o korkunç anı. Bir yüzbaşının mermi harcamamak için 9 köylünün kafasını testereyle kestirmesi. İnsanlık tarihinin en vahşi anlarından biri. Gerçekten. Düşünsene adam o kesik başları çuvallara koyup hayvan sırtında taşıyor ve kanları otlarla temizlemek zorunda kalıyor. Ama bitmiyor. Zihin daha da derine 1837 yılına iniyor bu sefer. Evet, Cerciş Paşa'nın karşısına çıkarılan o esir Kürt kumandanın hikayesini. Aynen öyle. Osmanlı kumandanı Cerciş Paşa esir komutana teslim olmasını söylüyor. Adam reddedince tam 500 kırbaç vurduruyor. Metin diyor ki komutanın karnı patlar, bağırsakları dışarı fırlar. Çok ağır bir tasvir. Ve o kumandan bağırsakları yerdeyken paşadan bir sigara istiyor. Paşa hayretler içinde sigara verdiriyor. Kumandan paşanın gözüne bakarak hamdolsun kulağım sağır değil ama dilim dönmüyor diyor. Yani sana boyun eğecek o kelimeleri söyleyemiyorum demek istiyor. İnanılmaz bir boyun eğmeme hali. Evet ama benim kafam şurada karışıyor. Bir insan havasızlıktan boğulurken, kusmuğunun içinde ölümü beklerken neden zihnine testereyle kesilen kafalar veya bağırsakları dışarı fırlamış adamlar gelir? Neden güzel günleri düşünüp kendini sakinleştirmek yerine bu vahşeti çağırıyor? Bu durum paniği daha da arttırmaz mı? Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor tabii. Ama bu durum aslında son derece gelişmiş bir psikolojik hayatta kalma mekanizmasıdır. Hafızanın bir ölçek, bir referans noktası olarak kullanılmasıdır bu. Nasıl bir ölçek? Güzel bir anıyı düşünmek o cehennemin içinde hiçbir işe yaramaz. Aksine şu anki acıyı daha da belirginleştirir, zayıflatır insanı. Zana zihninde bu dehşet verici anıları çağırarak kendi acısını küçültüyor. Kendisine diyor ki, atalarımın kafaları testereyle kesildi, 500 kırbaç yediklerinde bile sigara içip boyun eğmediler, benim buradaki oksijensizliğim onların yanında nedir ki? Vay canına. Mazoşizm değil yani bu. Acıyı kalibre etmek. Kesinlikle. Bireysel acıyı o devasa tarihsel direniş mirasının içine yerleştirip eritiyor. O kumandanın sigarasını hatırlamak, yanındaki arkadaşının yaktığı sigaranın dumanına tahammül gücü veriyor ona. Fiziksel işkenceyi çok güçlü psikolojik bir zırhla karşılıyor.
Bedeni kontrol altındayken kendi tarihinden zihinsel bir kale inşa etmesi gerçekten muazzam. Ve yolculuğun sonlarına doğru araç Denizli'ye yaklaşıyor. Zana o lastiği sökülmüş ufacık cam deliğinden dışarı bakıyor ve gördüğü manzara çok çarpıcı. İçerideki cehennemle tamamen zıt bir manzara. Evet, dışarıda mükemmel yemyeşil elma ve incir bahçeleri var. Her şey o kadar huzurlu ki. Güneş parlıyor, hayat devam ediyor. Bu ona annesinin Sirt'teki incir ağaçlarını falan hatırlatıyor. İçeride insanlar havasızlıktan boğulurken dışarıdaki bu tezatlık inanılmaz. O tezat, varoluşsal bir tokat gibidir insan için. Dışarıdaki o doğanın, ağaçların ring aracının içindeki dramdan habersiz olması, çok dondurucu bir yalnızlık hissi verir insana. Biz saniye saniye ölüyoruz, incir ağacının yaprağının haberi yok dersin. Çok haklısın, çok acı bir durum. Ama aynı zamanda zihnin o küçük delikten sızıp o bahçelerde birkaç saniyeliğine nefes almasıdır bu. Bedeni o aracın içindedir ama Zana'nın zihni o incir ağaçlarının arasındadır. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Sevgili dinleyici, hepimizin hayatında dayanamayacağımızı düşündüğümüz, kapana kısıldığımız durumlar mutlaka olur. Zane ve arkadaşlarının deneyimi bize gösteriyor ki, beden hapsedilse bile, her şey elinizden alınsa bile, zihin, zaman ve mekanda yolculuk yaparak özgür kalabiliyor. Kesinlikle öyle. Geçmişin acılarından kendine aşılmaz bir zırh örebiliyor insan. Gerçek direniş sadece slogan atmak değil, o küçücük pencereden elma bahçesine bakarken hafızanı ve insanlığını onlara teslim etmemektir. Çok doğru. Hatta kaynak metnin ötesine geçersek, benim aklıma şu düşündürücü soru geliyor. Zana ve o dönemki insanlar fiziksel tecrit altındayken hayatta kalmak için o tarihi hafızalarına, o köklü geçmişe sığınıyorlar. Evet, zihinleri oradan besleniyor. Peki ama sürekli dış dünyaya, telefonlara bitmek bilmeyen bir bilgi bombardımanına bağlı olduğumuz bu modern çağda bizler ne durumdayız? Bu çok iyi bir soru işte. Yani eğer bir gün teknolojik veya fiziksel olarak tamamen yalnız kalırsak, zihnimizin içine dönüp sığınabileceğimiz o derin, köklü hafıza kalelerine hala sahip miyiz? Yoksa onları bu gürültüde çoktan yıktık mı? Gerçekten vurucu bir soru. Başta eğer oksijeni kesersen biyoloji devralır demiştik ama belki de kendi hayatımızda oksijen azaldığında bizi biyolojinin o çaresizliğinden kurtaracak zihinsel nefesi bugünden biriktirip biriktirmediğimizi sormamız gerekiyor kendimize. Sanırım dinleyicilerimizin kendi içlerinde uzun uzun mütalaa edeceği çok şey var. Bugünlük incelememizin sonuna geldik. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere.